Tekrar merhaba. 2020'ye 01 nolu buradan çalışacağımız 1A, 1B ve 1C modelleriyle ilgili ilerleme yapmaya başladık. Şimdi kumaşlarımıza geçmeden önce öncelikle ölçü kontrolünü iyi bellememiz lazım. Çünkü bu ölçü kontrolü işini iyi oturtursak kafamızda bundan sonra burada kalıplarını kullandığımız her sefer çok rahatlık olacak. Çünkü kendi beden ölçümüze göre ufak tefek değişiklikleri yapıp daha sonra karşılaşabileceğimiz sıkıntıları bayağı azaltmış olacağız. As we're going to be making a pattern on 1A, 1B and 1C from 2020/01, before we carry on going into the fabric and cutting and everything, I would like to explain how we can do the measurement check. So if we can get this really understood and fixed in our head, it's actually going to help us a lot along the line, because every time we make the pattern from Burda magazine, we can adapt it to our own body, and which will eliminate all the problems we will occur we will face along the line. Şimdi ölçü kontrolünü yapmak için öncelikle kendi ölçümüzü nasıl alacağımızı bilmemiz lazım. Kimseye ihtiyacımız yok. Biz kendi başımıza da kendi ölçümüzü çok rahatlıkla alabiliriz. Sadece nerelerden nasıl almamız gerektiğini iyi düşünmemiz lazım. Şimdi öncelikle göğüs ölçümüzü alalım. Göğsün en dik geçen noktasından mezuramızı geçiriyoruz. Arkadan dolaştırıyoruz. Hiçbir şekilde sıkmıyoruz ve böyle dümdüz geçecek şekilde, yani mezura bizi kesmiyor. Sadece mezura üzerimizden dolaşıyor ve böyle arada bir, belki iki parmak bırakabiliriz ki böyle çok sıkmadan bu ölçümüzü bir kenara yazıyoruz. Gördüğümüz ölçüyü. Aynı şeyi bel için yapıyoruz. Belimizin en dar noktasından şöyle bir bel ölçüsü alıyoruz. Fakat böyle nefes aldırmayacak sıkılıkta değil. Fakat böyle çok üstümüzden düşecek şekilde de değil. Aynı şekilde bu ölçümüzü yazıyoruz. Basene geldiğinde basen birazcık daha karışık. Çünkü hepimizin basen dediğimiz yer bizim kafamızdaki basen yeri olmayabilir. Çünkü kimimizin en kalın noktası karın hizası olabilir. Kimimizin daha kalın noktası biraz daha düşükte olabilir. Kimimizin baldırlarının üstü en kalın noktasıdır. O yüzden biz afaki olarak böyle bizim conventional bildiğimiz basen noktasına mezuramızı koyuyoruz. Biraz evvel öğrendiğimiz şekilde, çok sıkmayacak şekilde, bizi kesmeyecek şekilde ölçüyü sıkı sıkı tutuyoruz ve böyle aşağı doğru hafif hafif sallaya sallaya kaydırıyoruz. Eğer bu ölçü hiçbir yere takılmadan aşağı kadar iniyorsa bu bizim gerçek basen ölçümüz. Eğer bu ölçü, tuttuğumuz ölçü herhangi bir yerde takılıyor ve daha ilerlemiyorsa o zaman o takıldığı yere göre biraz daha gevşetiyoruz. Tekrar aşağı indirmeyi deniyoruz gevşettikten sonra. Eğer hala takılıyorsa biraz daha gevşetiyoruz. Eğer takılmadan aşağı iniyorsa demek ki bizim en geniş noktamız bildiğimiz klasik basen noktamız değil, baldır hizamız olabilir. O yüzden en geniş noktamızı bulduktan sonra o ölçüyü yazıyoruz. As we're taking our measurement, we don't need anyone to help us with. We can just do it by ourselves. You may want to do it in front of the mirror. So just bring the tape measure along from your back on top of your bosoms, and it mustn't cut you. It just goes over, and then you can leave one or two fingers underneath to give you a little bit more room. Write that measurement down. When it comes to waist, it's the same thing. The smallest part of your waist, you just take your measurement, and same as the bust, you just leave one or two fingers behind and make sure you can still breathe, so it mustn't choke you. So take that measurement down and write it down on a piece of paper. Now, when it comes to hips are a little bit more tricky. So we don't always have the conventional hip measurements where we think the hips are. Some women have their widest part
along their tummy. Some women have it on top of their thighs. So to be able to find that, just as you've done it with waist and the bust, bring the tape measure from the back to front and make sure it doesn't cut you. It's quite sort of kind of loosish, but it sort of surrounds you. Hold the tape measure where you think it fits best. Wiggle it down. If it comes to a point where it doesn't go any further, that means you have got wider part underneath. So make the tape measure a little bit wider and then wiggle it again. If it goes down comfortably, that is the hip measurements that you have to take. So that means your widest part of your body on the hips are not at the conventional place, a lower part where your top of your thighs. So put all those measurements down. Bütün bu ölçüleri yazdıktan sonra bizim ölçü kontrolünü yapabilmemiz için şunu bilmemiz gerekiyor. Kalıplar çoğunlukla 1/4 mantığıyla çalışılır. Yani kalıplarda hiçbir zaman yarım ön, yarım arka diye düşünülmez. Önün yarısı, arkanın yarısı. Yani bize bir tane daha ön ve bir tane daha arka gerekir. Yani önü yapabilmemiz için 1-2 parçaya, arkayı yapabilmemiz için 1-2 parçaya ihtiyacımız var. Bütün vücudumuzu dolaşabilmemiz için 4 parçaya ihtiyacımız olacak. Yani 1/4 mantığıyla çalışılır kalıplar. Burada da gördüğümüz gibi. Bakın 1 ve 2 bizim önümüzü oluşturur. Bu yarasa kolun kol parçası. Bu onun altına iliştirilen alt parçası. Bu ikisi benim yarım önümü oluşturuyor. Aynı şekilde 3 numara yarasa kol parçası, altına iliştirilen beden parçası. Bu ikisi birbirine iliştirildiği zaman yarım arkayı oluşturuyor. Yani bunun önüne bir ayna koyup bunun aynısından bu tarafa bir tane daha kesersek bu bizim önümüz, yani yarım vücudumuz. Bunun da tam bu orta noktasına bir ayna yerleştirip aynısını öbür tarafa geçirirsem bu da bizim yarım arkamız, yani yarım vücudumuz oluyor. Bu yarımları, aynalı yarımları birleştirdiğimiz zaman bütün bedenimizi oluşturmuş oluyoruz. The measurements we took is for our whole body, but the pattern pieces are usually drawn in quarter pieces. That means if you look at number 1 and 2, which is number 1 is the Batwing sleeve, the top part, and underneath is your body part. So if you attach those two, and if you put a mirror right in the middle and make exact same drawings on the other side, that's your half body, which is your full front. And these are for the back, so that's the same theory. If you put a mirror and just copy the same pieces on the other side, that means that's your half body and these are for your back. So when we take measurements, it's our whole body, but when we're going to check on those pattern pieces, we have to quarter those measurements so we can check them. Bu demektir ki aldığımız ölçüler bizim tüm vücudumuzun ölçüsü olduğuna göre biz bu ölçüleri 1/4'e bölersek bu aynı ölçüleri bu kalıpların üzerinde, ki bunlar da 1/4'dir, bu kalıpların üzerinde kontrol edebiliriz. Bu yüzden yazdığımız bütün ölçüleri 4'e bölüyoruz. So what we've done, we've took our measurements for our whole body, but we were telling that all these pattern pieces are quarter piece. So if we divide our measurements to quarter, that means we can easily check those measurements on those pattern pieces. Çok karışık olduğunu biliyorum, fakat şöyle düşünürsek, ölçüyü aldığımızda bütün vücudumuzu ölçü alıyoruz, 4'e bölüp her parçanın üstünde 1/4 olarak arayacağız.
Şimdi 4'e böldük ölçülerimizi ve kenara yazdık. Now we're just gonna divide our measurements by 4 and just put down what comes out after we check it with the calculator. Şimdi bu modelde der ki patron parçaları 1 ve 4, yani 1 numaralı patron parçası, 2 numaralı, 3 ve 4 numaralı patron parçaları bizim bütün bluzumuzu oluşturacak. Ve burada da patron parçalarının burada da patron parçalarının ne anlama geldiğini yazıyor. Bakın, 1 ön roba kumaş katı, 2 ön parça kumaş katı, 3 arka roba, 4 arka parça. Kumaş katının ne olduğunu da size şu şekilde anlatmak istiyorum. Eğer kalıbın çiziminde ortasından kesik kesik çizgiler varsa bu bu kalıbın kumaş katının üzerine koyulacağı anlamına gelir. Yani burada dikiş olmayacak anlamına gelir. Bundan bir tane keseceğiz ama 2 parçaymış gibi çıkacak. Yani kumaş katından kastımız bu kumaşımızın açık hali. 2'ye katladığımızda bakın burada bir dikiş olmuyor. 2'ye katladığımızda tam bu katladığımız nokta bizim kumaş katımız demektir. Yani biz kalıbımızı buraya 0 yerleştirip kesersek bundan biz 2 tane çıkarmış oluyoruz. Ortasında dikiş olmadan. But if you look at your pattern pieces, it says number 1, number 2, 3 and 4. And it says here what those pieces mean. So number 1, front. Number 2, lower front. 3, back. And number 4 is lower back. So, and it says those has to be on the fold. So what that means is when you look at your pattern pieces, if there is a line where it breaks, so it's not a straight line, but it's got break in between, that means that pattern is going to be cut on the fold. So what that means is we have got our fabric. If we fold our fabric, that area is fold. So if we put our pattern along that line and then if we cut it, that means we're going to have 2 of that pattern because we put it on the fold. So the broken line means it has to be cut on fold. And as you can see on our pattern, everything has to be cut on fold. So that means we have to fold the fabric into 2, cut 1 time, but we're going to end up with 2 pieces. So now, please, after you take all your measurements, divide them by 4 and put down, after you use the calculator, whatever comes next. Ölçülerimizi aldık, 4'e böldük ve yanlarına yazdık. Şimdi asıl mevzumuz kalıbın üzerinde ölçü kontrolü yapmaya geldi.